Ortada hiçbir şey yokken her şey oluştu. Her şey hiçbir şeyden ortaya çıktıysa, her şeyin yeniden hiçliğe dönmeyeceğinin garantisi var mıdır? Peki hiçlikten gelen her şeyin anlamına nasıl ulaşabiliriz? Ya da bunun gerçekten bir anlamı var mıdır? Nasıl öğrenebiliriz? İnsan varoluşunun anlamını ilk defa aradığında ortada yazılı metinler yoktu. Sorgulamasını genişlettiğinde anlam bulmak için manevi bir güce inanma ihtiyacı hissetti. Çünkü yeryüzünde hiçbir varlık yoktan var olmuyordu. Dolayısıyla büyük bir güç olmalıydı ki varoluşun bir anlamı olsun. Bu sebeple yüzyıllardır dünyayı, ayı, evreni ve doğayı yaratan bir varlığın gölgesine sığındı. Varlığına inandığı Tanrı'nın sınavıyla yoğurdu ve iyi ya da kötü kavramlarının içerisinde iyi olanı seçip ölümden sonra ödüllendirileceğini düşündü. Fakat gelişen dünya ve modern düşünce sistemleri bunu da sorgulamaya başladı. Bazıları sorgulamanın ötesine geçti ve ne yaşam hakkında ne de doğa hakkında doğru bilginin olduğuna kanaat getirdi ve kendisini hiçliğin boşluğuna bırakmayı tercih etti. Bu hiçliğin adı nihilizmdi. 19. yüzyılda yazarları ve filozofları endişelendiren bir düşünce olan nihilizm, hiççilik teorisi anlamına gelir. Özellikle geçmiş ve şimdiki insan varoluşunun nesnel bir anlam veya amacının olmadığını, bir yaratıcının veya yöneticinin bulunmadığını, bilginin imkansızlığını ve gerçek bir ahlakın olmadığını savunan bir düşünce sistemidir. Nihilistlere göre yaşam hiçbir gerçekliğe sahip değildir ve var olan her şey temelsiz olduğu için belirli bir değere sahip değildir. Gerçek de dahil olmak üzere her şey yararsızdır. Kendi iyiliği uğruna veya bir başkasının iyiliği maksadıyla ahlaki ilkeleri savunmak için hiçbir neden yoktur. Nihilistlere göre her şey anlamsızdır. Buna üretilen nesneler, yaratılan doğa ve insanlar da dahildir. Nihilizm ilk defa Friedrich Jacobi tarafından kullanılmış olsa da aslında Yunan filozof Gorgias'ın bir sözü ilk nihilistin kendisi olduğu yönünde bir iddia ortaya koyuyor olabilir. O, hiçbir şey yoktur, varsa bile bilinemez, bilinebilseydi de başkasına bildirilemez veya anlatılamaz diyordu. Fakat nihilizmi popüler hale getiren ne Gorgias'tı ne de Jacobi. Onu popüler hale getiren kişi büyük Rus yazar Ivan Turgenev olmuştu. Kaleme aldığı Babalar ve Oğullar adlı romanındaki nihilist karakter Bazarov bir anda bütün gençlerin ilgisini çeken bir karakter olmuş, nihilizm fikri yayılmaya başlamıştı. Babalar ve Oğullar romanı Turgenev tarafından 1862 yılında kaleme alınmıştır. Rus edebiyatının ilk modern romanı olarak gösterilen eser aynı zamanda bir dönem romanıdır. Gelenekçi baba ile geleneklerin dışındaki nihilist karakter Bazarov arasındaki gerilimi kuşak çatışması evreninde anlatırken kitap değişen Rusya'nın ayak seslerini de temsil etmekteydi. Romanda ana karakterlerden birine nihilist olmanın ne anlama geldiği sorulduğunda şöyle cevap veriyordu. Nihilist herhangi bir otoritenin önünde eğilmeyen, inançla ilgili herhangi bir ilkeyi benimsemeyen bir adamdır. Bu ilke hangi saygıyla kutsanmış olursa olsun. Rus gençler arasında oldukça yaygın bir görüş haline gelen nihilizm sadece ahlaki yönden bir sorun yaratmıyordu. Devletin varlığı hakkında da şüphecilik barındırdığı için yönetim tarafından kontrol altına alınmaya çalışıldı. Nihilistlerin varlığını tehdit olarak gören Rus yönetimi bu görüşü savunan herkesi terörle bağlantılı gösterdi. Her ne kadar topluma zararları olmasa da yönetim için korkutucu bir güçtü. Bu sebeple güç büyümeden başı ezilmeliydi. Fakat Rus nihilizmi bugünkü tanımlamasından farklı bir noktada yer alır. Rus gençlerin benimsediği düşünce sadece o güne kadar ortaya koyulan inanç, politik ve sosyal geleneklerin yıkılması gerektiği yönündeydi ve yeniden düzenlenmeliydi. Ama bugünkü nihilizm Rus gençlerin aklındakinden çok daha katı ve karmaşıktır. Nihilizm yeniden inşa etme umudu taşımayan tamamen karanlık bir düşüncedir ve genel olarak varoluşsal nihilizm ile şekillenmiştir. Varoluşçu nihilizm yaşamın içsel bir değeri veya anlamının olmadığını ifade eden felsefi görüş olarak tanımlanır. Kaotik ve anlaşılmaz evrendeki yaşamla ilgili olarak varoluşçu nihilistler İnsan yaşamının da önemsiz ve amaçsız olduğuna inanırlar. Bu nedenle kendi seçim özgürlükleri aracılığıyla yaşamlarına anlam katmak bireylerin kendisine kalmıştır. Ana akım kültürde ve çağdaş çalışmalar içerisinde yer alan varoluşçu nihilizm genellikle yıkıcı dürtüsel davranışlarla ve intiharla ilişkilendirilir. Bundan dolayı bu felsefi düşünceye endişeyle yaklaşılmıştır. Nihilizmi geniş anlamda anlaşılır ve belirli bir mantık çerçevesine oturtulabilir hale getirmeye çalışan kişi büyük Alman filozof Friedrich Nietzsche olmuştur. Nietzsche'ye göre nihilizm kapıya dayanmıştır. Mecazi anlamda Tanrı'nın ölümü ve artan dini çöküş ivmesiyle birlikte nihilizmin yükselişine kesin gözle bakan filozof, Hristiyan ahlakını nihilizmin ilk nedeni olarak görmüş ve
üst insana giden yolda bu inançların tamamen son bulacağını düşünmüştür. Filozofun ortaya koyduğu nihilizm düşüncesi Rus gençlerin düşüncesiyle paralellik gösterir. Nietzsche, Hristiyan ahlakının ve Batı metafiziğinin yozlaşmış olduğunu, Tanrı'nın yerine geçecek olan üst insanın nihilizmle eski inançları yıkıp yerine yenisini ve daha güçlüsünü inşa edeceğini belirtmiştir. Spesifik olarak nihilizmin şüpheciliği teşvik ettiğini ve yaşamın içsel bir anlam veya amaçtan yoksun olduğunu iddia ettiğini görebiliyoruz. Genellikle içsel ahlaki değerlerin olmadığı ve hayatın anlamının tamamen öznel olduğu görüşü ortaya çıkıyor. Ancak nihilizmi sadece varoluşsal nihilizmle sınırlandırmak mümkün değildir. Zira nihilizm varlık felsefesinin yanı sıra bilgi felsefesi, ahlak felsefesi ve siyaset felsefesiyle de ilişkilidir. Çünkü nihilizm her biri hakkında şüphe duymaktadır. Nihilizm bilginin geçerliliğini sorgulayan bir şüphecinin düşüncesinden başka bir şey değildir. Nihilistlere göre bilgi hiçbir zaman var olmamıştır. Eğer evrende bilgi olduğuna inanılıyorsa insanların ona ulaşmasını imkansız olarak değerlendirirler. Bu sebeple bilginin varlığı konusunda şüphe etmektedirler. Nihilizm düşüncesinin ahlak felsefesi içerisindeki yeri oldukça rahatsız edici gözükmektedir. Ahlaki nihilizm, ahlakın hiçbir şekilde olmadığını, nesnel doğru veya yanlışın sadece insan yaratımı bir kavram olduğunu belirten felsefi düşüncedir. Nihilistlere göre herhangi birini öldürmek veya zarar vermek ne doğru bir eylemdir ne de yanlış. Onlara göre bu ilkeler insanların dar kalıpta koyduğu kurallardır ve hepsi tamamen yapaydır. Bu sebeple kabul edilebilir değildir. Nihilistler tüm ahlaki değerleri reddederler ve isterlerse ahlaksız bir yaşam sürme kararlılığı gösterebilirler. Onlar için ahlaki yargı bireyseldir ve duygular ile zevklere dayanmaktadır. Onlar için mutlak doğru veya yanlış yoktur. Nihilist bireyler kendi çıkarları doğrultusunda kötü bir eylemde bulunsa bile ahlaki kaygı yaşamazlar. Nihilizm, ahlak, bilgi ve varlığı reddettiği gibi siyaseti ve onu oluşturan kurumların tamamını da reddetmektedir. Nihilizm, insanların da herhangi bir siyasi görüşe sahip olmaması gerektiğini savunurken, mevcut düzende yer alan sadece siyaset kurumlarının da değil, siyasete besleyen dini kurumların da derhal yıkılması gerektiğini belirtir. Nihilizm düşüncesini deneyimlemek için nihilist olunmasına gerek yoktur. Çünkü insan hayatın anlamını ve tecrübe ettiği tüm acı tatlı olayları bir gün sorgulamaya muktedirdir. Nihilist olmak ya da nihilizm düşüncesini deneyimlemek olumsuz veya kötü bir şey değildir. İnsan kendi anlamını yaratmanın izindeyken sadece kendisine bağlı kalmaktadır. İnsanlık tarihi son birkaç yüzyıldır evrenin ötesine geçmeyi başardı. En ileri teknoloji sayesinde insanın bedenine girerek birçok hastalığı sonlandırdı ya da yeni organlar inşa etmeyi başardı. Fiziğin, kimyanın ve geometrinin sorunlarıyla başa çıkabilecek kadar yükseldi ama hala bulamadığı bir cevap var. O da hayatın anlamı ve insanın gerçekte ne için var olduğudur. Nihilizmin ortaya çıkış nedeni psikolojik bir sorundur. Hayatın anlamı, amacı ve gerçekliği hakkında değersizlik hisseden insanın arayışıdır. Çevresinde yaşanan olaylara ahlaki anlam yüklemek isteyen insanın başarısızlığıdır. Kendi değerine olan inancını kaybeden, toplumda bir bütünlük, düzen ve sistem arayıp cevap bulamayan insana sığındığı son sığınaktır. Nihilizm, anlamlı bir dünya görüşü ortaya koymak için yaratılmamış olsa da içten içe değere ihtiyaç duyduğu görülebilir. İnsanlık onun olumsuz ve karamsar görüşlerini pozitife çevirerek mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmeyi amaçlayabilirse, gelecek nesillere bırakılan rasyonel mirasın meyvelerini toplayacaktır.